Selamlar ve bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Hazırladığımız bu incelemede elimizdeki materyaller bizi çok sevdiğimiz bir sinema evrenine, yani Rocky ve Creed dünyasına götürüyor. Hem de bayağı derinlerine. Aynen öyle. Odak noktamızda Kazan isimli bir yazarın 2018'de kaleme aldığı bir yazı. Yani tam da ikinci Creed filminin ilk fragmanı internete düştüğü zamanlar. O heyecanın en taze olduğu an yani. Kesinlikle. Görevimiz de çok net. Zamanda şöyle bir 6-7 yıl geriye gidip o anki havayı bir solumak istiyoruz. İlk filmin yarattığı o muazzam coşkuyu ve hemen ardından gelen o acaba devam filmiyle her şeyi bozacaklar mı endişesini anlamaya çalışacağız. Bir efsanenin mirasıyla oynamanın ne kadar riskli olduğunu konuşacağız aslında yazarın gözünden. Harika. Ki bu yazıyı sadece bir film fragmanı eleştirisi gibi de görmemek lazım. Bu daha çok nostalji, miras, sevdiğimiz hikayelerin devam etmesini ne kadar istediğimiz ama aynı zamanda bundan ne kadar korktuğumuz üzerine bir düşünce denemesi gibi. Çok doğru bir tespit. Yazarın da merkezine aldığı o büyük soru aslında şu: babaların 30 yıl önceki kavgasını alıp çocukların ringine taşımak, 2018 yılında hala taze ve anlamlı bir hikaye anlatabilir mi? Yoksa bu sadece kolaya kaçmak mı? Bütün yazı bu gerilim etrafında dönüyor. Harika bir başlangıç noktası. O zaman önce o coşkuyu hatırlayarak başlayalım. İlk Creed filminin o inanılmaz büyüsü. 2015'teki o ilk film, Evet, yazar metinde o film olan hayranlığını hiç gizlemiyor, şahane diyor. Hatta çocukluğa dönüş bileti gibi bir ifade kullanıyor. Sanırım olay sadece iyi bir film olması değildi, değil mi? değildi. O filmin seyirciyle kurduğu bağın altında çok daha derin bir sebep vardı. Ve bu sebebi anlamak için bağlam çok önemli. Neydi o bağlam? Yazarın hatırlattığı gibi, Creed'den önce serinin 6. filmi vardı, Rocky Balboa. O film belki kötü değildi ama seriyi bitirme şekli, yazarın ifadesiyle birçok hayranın ağzında yavan bir tat bırakmıştı. Biraz sönük kalmıştı sanki, evet. Sanki hikaye biraz zorlama, biraz sönük bir finalle bitmiş gibiydi. İşte böyle bir ortamda kimsenin beklemediği bir anda gelen Creed, o yavan tadı silip attı. Seyirciye adeta bir gibi, ilaç gibi geldi. Taze kan yani. Taptaze bir kan, yepyeni bir enerji. Ve o taze kan, sinemanın en sevdiği formüllerden biri üzerine kuruluydu. Usta-çırak ilişkisi. Ama burada durum biraz daha karmaşıktı. Kesinlikle. Bir tarafta efsanevi boksör Apollo Creed'in kimsenin bilmediği oğlu Adonis var. Babasının gölgesinden hem nefret ediyor hem de o gölgeden bir türlü çıkmak istemiyor. Soyadını kullanmıyor ama damarlarındaki kan onu sürekli ringe çekiyor. Öfkeli, yolunu kaybetmiş bir genç ama içinde de inanılmaz bir potansiyel var. Diğer tarafta da onun tam zıttı bir karakter, Rocky Balboa. Artık bir efsane ama tamamen yalnız. Şöhret geride kalmış, sevdiklerini kaybetmiş, restoranında eski hikayeleri anlatarak günlerini geçiriyor. Aynen öyle. Hayatla bağını koparmış bir adam. İşte filmin asıl olayı da bu zaten. Bu iki karakterin birbirine olan ihtiyacı. Biri, diğerinin hayatındaki o büyük boşluğu dolduruyor. Yani sadece bir antrenör-boksör ilişkisi değil bu. Rocky, Adonis için hiç sahip olmadığı o baba figürüne dönüşüyor bir anda. Hı hı. Ona sadece nasıl yumruk atacağını değil, kim olduğunu, yani bir Creed olmanın ne anlama geldiğini kabullenmeyi öğretiyor. Aynen öyle. Ve bu tek taraflı değil. Adonis de Rocky'yi hayata döndürüyor. Onu o karanlık yalnızlığından çekip çıkarıyor, ona yenilen bir amaç veriyor, bir aile veriyor. İşte yazarın metindeki o vurucu cümlesi durumu mükemmel özetliyor aslında. Adonis, Rocky'yi hayata bağlar, Rocky de Adonis'e ışık olur ve karanlık yolunu aydınlatır. Çok güzel özetlemiş. Bu karşılıklı kurtuluş hikayesi, filmi basit bir boks filmi olmaktan çıkarıp çok daha duygusal bir yere taşıdı zaten. İşte bu yüzden yazar, filmi izlerken daha salondan çıkmadan bunun kesinlikle devamı gelecek diye düşündüğünü söylüyor. Haklı da çıkıyor. Hem de nasıl. Ama ikinci filmin hikayesi aslında çok daha eskiye, tam 30 yıl öncesine dayanıyor. Yazarın endişelerini anlamak için bizi götürdüğü yere gidelim mi? 1985 yapımı Rocky 4'e. Evet, oraya dönmek zorundayız çünkü Creed 2'nin bütün DNA'sı, bütün genetik kodu orada gizli. Ve Rocky 4 bambaşka bir film. Bambaşka bir dönem. 1985 yılı, Soğuk Savaş'ın en hararetli zamanları. Filmde tam olarak o dönemin ruhunu yansıtıyor.
Yani resmen bir Amerikan propagandası. Net. Sovyetler Birliği'nden gelen insanüstü güce sahip, duygusuz bir makina gibi tasvir edilen Ivan Drago karakteri var. Yürüyen bir Sovyet propaganda afişi gibi adeta. Ve bu makina Amerika'ya meydan okumaya geliyor. O sırada emekli olup keyfine bakan Apollo Creed bu durumu ulusal bir hakaret olarak görüyor. Kişisel algılıyor. Tamamen. Bu adam bizimle dalga geçemez diyerek ringlere dönmeye karar veriyor ve Drago ile bir gösteri maçına çıkıyor. Rocky onu vazgeçirmeye çalışıyor ama Apollo'nun o egosu. Vatanseverliğe ağır basıyor. Ve o gösteri maçı bir trajediye dönüşüyor. Drago, Apollo'yu kelimenin tam anlamıyla ringde öldürüyor. O sahne sinema tarihinin en şok edici, en unutulmaz anlarından biridir herhalde. Kesinlikle. En yakın arkadaşının gözlerinin önünde ölmesine tanık olan Rocky de tabii ki intikam yemini ediyor. Sonrası da tam bir 80'ler sineması klasiği. Evet, iki farklı antrenman anlayışının çarpışması, Drago en son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarda steroidler ve bilgisayarlarla hazırlanırken Rocky tek başına Sibirya'nın karlı dağlarına gidiyor. Kütük taşıyor, dağlara tırmanıyor. Aynen, tamamen doğal ve ilkel bir hazırlık süreci. Finalde de Moskova'da, düşman toprağında tamamen Sovyet seyircilerin önünde Drago'yu yenerek sadece arkadaşının intikamını almakla kalmıyor. Soğuk Savaşı da ringde bitiriyor adeta. Bugünden bakınca biraz komik gelse de o dönemin ruhu buydu işte. Evet, Ve Creed 2'nin de sırtını dayadığı miras tam olarak bu. Babasının intikamını almak zorunda kalan bir oğlun hikayesi. Yani dramatik potansiyeli çok yüksek bir fikir. kesinlikle işte tüm bu arka planla birlikte takvimi tekrar 2018'e saralım ve o meşhur fragmana gelelim. Ben o fragmanı ilk izlediğimde tüylerimin diken diken olduğunu hatırlıyorum. Ben de. Yazar da gördüklerini çok net anlatıyor. Fragman açıldığında Adonis'i zirvede görüyoruz. Artık bir şampiyon, sevdiği kadınla bir aile kurmuş, bir kızı olmuş, her şey mükemmel. Hayatı yolunda. Ama sonra o tanıdık melodiyle birlikte geçmişin gölgesi üzerine çöküyor ve o gölge çok somut bir şekilde geliyor. Fragmanda Adonis'i zorlayan, onu ezen çok güçlü bir rakip görüyoruz. Kim olduğunu merak ederken fragmanın sonunda o rakibin sırtındaki soyadı beliriyor. Drago. Ivan Drago'nun oğlu Viktor Drago. İşte yazarın endişelerinin başladığı an tam olarak burası. Evet, çünkü bu hamle aynı anda hem çok heyecan verici hem de çok riskli. Tam bir ikilem. Yazar diyor ki, Stallone'un Soğuk Savaş yıllarında yarattığı o Amerikalı vs. Rus teması, o dönem için ticari olarak çok akıllıca bir hamleydi ve işe yaradı. Ama aradan 30 yıldan fazla geçmiş, Soğuk Savaş bitmiş, yıl olmuş 2018. Yani o politik gerilim yok artık. Yok, bu eski çatışma, bu eski düşmanlık modern bir hikaye için hala geçerli bir temel olabilir mi? Yazarın asıl takıldığı nokta bu. Bu temanın artık güncelliğini yitirmiş olması. O dönemin politik gerilimi olmadan bu sadece iki boksörün kişisel kavgasına dönüşüyor. Ve bu da yazarın en büyük hayal kırıklığına, en sert eleştirisine yol açıyor. Neydi o eleştiri? Metinde sorduğu o can alıcı soru şu: neden Adonis ölü bir adamın gölgesini takip etmek yerine kendi yoluna, kendi maceralarına gitmiyor? Bu çok güçlü bir soru. Kendi efsanesini yaratabilecekken neden babasının yarım kalmış hikayesini tamamlamaya çalışıyor ki? İşte bu durumdan yazar o kadar rahatsız olmuş ki filmin adı için ironik önerilerde bulunuyor. Diyor ki Creed 2, bir efsanenin yükselişi yerine bir efsanenin peşinde ya da geçmişin gölgesi gibi isimler çok daha uygun olurdu. Aslında bu Adonis karakterinin kendi kimliğini bulma yolculuğuna bir ket vurulması endişesi. Tam olarak bu. Ve aslında bu sadece Creed 2'nin sorunu değil. Bütün devam filmlerinin, yeniden çevrimlerin o büyük ikilemi bu. Mirasa ne kadar sadık kalmalısın ve ne zaman ondan kopup yeni bir yol çizmelisin? O ince çizgi, Yazarın son tahlilde vardığı yerde burası. İlk Creed filminin bu kadar başarılı olmasının nedeni, seyircinin Rocky evrenine duyduğu o büyük özlemi gidermesiydi. Rocky'yi bir akıl hocası olarak yeniden görmek, Apollo'nun tanını taşıyan genç bir yeteneği izlemek, bunlar o özlemi dindirdi. Ama yazar çok net bir teşhis koyuyor. Ancak özlem bitti. Net.
İlk filmle o boşluk doldu, o hasret giderildi. Artık seyirci, özellikle de ilk filmi bu kadar seven seyirci, farklı bir şey görmek istiyor. Yeni bir meydan okuma, yeni bir hikaye bekliyor. Fakat yazar, izlediği fragmanın kendisine yeni bir şey hissettirmediğini söylüyor. Sanki bildiği, sevdiği bir yemeğin tekrar önüne konduğunu ama bu kez o kadar da iştahlı olmadığını hissetmiş gibi. Ve bu hissini de çok akılda kalıcı bir benzetmeyle noktalıyor. Soruyor, acaba yönetmen bizim için aynı çayı ikinci defa mı demlemiş? Vay, çok iyi benzetme. Bu, bayatlama ve tekrar korkusunu mükemmel özetliyor. İlk içtiğinde harika gelen bir çayın, aynı demlikte ikinci kez sunulduğunda asla aynı tadı vermeyeceği iması var burada. İlk fincan harikaydı çünkü uzun zamandır susamıştık. Aynen. Ama ikincisinde artık sadece susuzluğunu gidermesine değil, çayın kalitesine, demine bakıyorsun. Ve bu soruyla birlikte yazar nihai kararını vermekten kaçınıyor, kesin bir yargıya varmıyor, izleyip göreceğiz diyerek topu filme atıyor. Hı hı. Filmin yarattığı bu endişelerin yersiz olup olmadığını, yönetmenin bu eski hikayeden gerçekten taze bir şey çıkarıp çıkaramadığını görmek için filmin kendisini beklemek gerektiğini söylüyor. Peki, 2018'de yazılmış bu metne bugünden baktığımızda ne görüyoruz? Merkezde çok net bir gerilim var. Yepyeni bir başlangıca duyulan sevgi, yani ilk Creed'in yarattığı o saf heyecan, ile geçmişin mirasına hapsolma korkusu. Yani Rocky Third'ün gölgesinden bir türlü çıkamama endişesi. Ki kolektif kaygıyı dile getirmiş aslında. Kesinlikle. Ve yazarın Adonis üzerinden sorduğu o soru, neden kendi yoluna gitmiyor, aslında hepimiz için çok daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Bu sadece sinema karakterleri için değil, hepimiz için geçerli bir soru. Aynen öyle. Bu da bizi üzerinde düşünmen için sana bırakacağımız son bir kışkırtıcı düşünceye getiriyor. Yazar, Adonis'in neden babasının yolunu takip ettiğini sorguluyor. Bu hayatın her alanında karşımıza çıkan bir durumu özetliyor aslında. Kısa ait olduğumuz ailelerin, kültürlerin, yani geçmişin o büyük hikayeleri, gelecekte anlatacağımız hikayeleri her zaman şekillendirmeye mahkum mudur? Kendi yolumuzu mu yürüyoruz, yoksa farkında olmadan bizden öncekilerin ayak izlerini mi takip ediyoruz? Düşünmeye değer.